Hepinize merhabalar arkadaşlar. Subnautica 2'de FPS arttırma rehberi yapıyorum şu anda. Oyunda fazla FPS arttırma seçeneğimiz yok. Çoğu oyun içi ayarlardan ama şu anda yapabildiğim ve yani fazla olmayan bir artı 5-10 FPS ve ani donmaları azaltan başlatma seçenekleri, kodları klasik her oyunda kullanabileceğiniz kodlar olan bunlardır. Bunları ben açıklama kısmına yazarım. Bunları buraya yazarsanız FPS'iniz fazla artmaz ama ani droplanmaları, FPS drop'unu azaltabilirsiniz. Ben bunları yazdıktan sonra ani FPS drop'larım çok azaldı. Yani şu iki kod çok işe yarıyor bu konuda. Bu sadece oyuna girerken ki şeyi kapatıyor, fragmanı kapatıyor. Ama bunlar gayet şu ikisi işe yarıyor. Şimdi hızlıca oyun içi ayarlarımıza geçelim. Evet, oyun içine geçtik. Şu anda benim aldığım FPS sol yukarıdan görebilirsiniz 60 civarı. Ve benim kullandığım ayarlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Bende 5060 ekran kartı var. Ona rağmen fazla yükseklik kullanmıyorum. Çok fazla yani oyunda zaten şu an optimizasyon problemi var. İlk başta yapmanız gereken seçenek sizde tam ekran almak bunu ve orijinal çözünürlüğünüzde kullanmak. Orijinal çözünürlük her zaman en iyi ekran kartı performansını verir. O yüzden fazla düşünmenize gerek yok. Oyunun iyi gözükmesi için hareket bulanıklığını ve sualtı bulanıklığını kapatın. Bunlar zaten oyuna fazla etki etmiyor FPS açısından ama çok kötü gözüküyor bulanık. Hemen şöyle açıp gösterebilirim. Açtığım anda zaten bir oyun kafa yedi. Bak şu etrafta bak bulanıklaşıyor hızlıca. Bak görüyorsunuz değil mi? Ben bunu hiç sevmiyorum. Bu bulanıklığı. O yüzden direkt kapatıyorum. Kapatınca bak gördüğünüz gibi her şey yumuşak oldu. Daha smooth geçiyor. Şimdi bu ölçekleme kısmına geleceğim. Burası en önemli kısım. Yani burası FPS'inizi en çok arttıracak kısım burası. Çünkü yapay zeka ile oyundaki bazı şeyleri değiştiriyor ve FPS'ini bayağı arttırıyor. Hatta şöyle bir gelin deneyelim. Full ölçeklemeyi kapatıp yaptığımızda şu an FPS'imi görüyorsunuz. 40'lara düştü bile. Daha demin 60-70 aldığım FPS direkt 30 FPS kaybettim. Ekran kartı Nvidia olanlar DLSS, AMD veya ekran kartını 2000 serisi aşağı olanlar için TCR kullanın her türlü. Çünkü şeyi falan eklememişler. AMD'nin özel neydi o? Bir şey daha vardır bu DLSS gibi. Onu yapın, geçin. Ama ekran kartı 2000 serisi olan Nvidia kullanıcıları her türlü DLSS yapsın. Ve çok fazla performans sıkıntısı çekiyorsanız tavsiyem ultra performans yapmamanız. Çünkü yapınca oyun çok bulanıklaşıyor. Hatta bakın şunu da kapatayım size şeyi göstereyim. Gördüğünüz gibi uzakları görüyorsunuz değil mi? Nasıl bozulmalı oluyor ama FPS'te tabii artıyor. Artmıyor değil yani. Yani performans veya dengeli yapmaya çalışın. Performans da yine biraz kötü gözükür. Gördüğünüz gibi uzaklar, hatta suyun altına girelim. Uzaklar biraz bulanık, farkındaysanız şuralara bak görebilirsiniz. Dengeli yaparsanız da FPS'imi zaten siz sol yukarıdan takip edersiniz. 65 civarı. Ben bunu kalitede kullanıyorum. Kalitede yapıyorum ve 60 FPS alıyorum. Uzaklar fazla kötüleşmiyor. Bak gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Bir de bazı ekran kartlarında kare oluşturma var. Bunu açarsanız ve açık yaparsanız FPS'iniz bir miktar daha o kadar artar. Bak gördüğünüz gibi şu anda 90 FPS alıyorum. Daha demin 60 alıyordum. Hemen hızlıca bakın gelin tekrar kapatıp deneyelim. Bunu kapatırsanız daha demin 90 aldığım FPS bir anda 55'lere düştü bakın. Yani en çok işe yarayan ayar kare oluşturma. Varsa bu seçenek kesinlikle açın. FPS'ime bakın. 88. 55'ten 88'e geliyor. Ayarları en yüksekte de deneyebilirim. Yine o kadar fazla şey düşeceğini düşünmüyorum. FPS'imin. Yine bir 40'larda falan olur gibi. Aynen 40-50. Ama o kadar fazla bir şeyin değiştiğini fark etmiyorum ben oyunun altında. Çok yüksekte pek bir şey değişmiyor. Oyunun burasına daha gidilmiyor. Onu da spoilerını vereyim. Yüksek yapın. Yüksek yaptığında da
Aynı şekil 76 FPS'e geri geldim. Benim ama oyundaki ayarlarım her türlü şunlar. Gölgeleri kısıyorum. Gölgelendirmeyi kısıyorum. Efektleri ve yansımaları kısıyorum. Ve bulutları kısıyorum. Bunlar her türlü kısık oluyor. Sonra böyle oynuyorum. Oyundaki ayarlar bulutların hiç umurumda değil bulutlar. Su altında geçen oyunda bulutları ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Oyunu böyle oynuyorum. 90 FPS civarında oynuyorum. Yani oyundaki şu anda performans arttırmak için yapacağınız en yüksek ayarlar bu. Bir de oyundaki o başlatma seçenekleri. Dediğim gibi FPS'inizi maksimum 5-10 FPS arttırır arttırmaz. O kodlar. Ama FPS drop'unuzu bayağı azaltır. Son olarak da pencere modunuzu her türlü tam ekran yapıyorsunuz. Çözünürlüğünüzü orijinalde bırakıyorsunuz. En yüksek neyse onda bırakıyorsunuz. Bu ikisini kesinlikle kapatıyorsunuz. DLSS varsa DLSS ve ayarlarınız bunlar. FPS'iniz çok düşükse performans veya dengeliye çekebilirsiniz ama kesinlikle ultra performansa çekmeyin. Ve ayarlarımız da bunlar. Donanım testini yapabilirsiniz. Yani kendi kafasına göre çalışıyor. Ben de bile mesela bak şu anda FPS'im kaçta olmasına rağmen bu ayarlarda çalıştırabiliyorum ama bu bana diyor ki sadece ortada yap hepsini diyor. O yüzden biraz saçma çalışıyor. O yüzden kendi kafanıza göre kendiniz deneyerek de yapabilirsiniz. Dediğim gibi gölgeleri ve gölgelendirmeyi, efektleri ve yansımaları ortada. Onlar en çok etki eden budur. Bir de görüş mesafesi. Ben görüş mesafesini fazla kısmıyorum. Uzağı görebilmek için. Küresel aydınlatma da FPS bayağı etkiler. Bunu da kısabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Dokuları yükseltiyorum. Bitki örtüsünü yükseltiyorum ki yerdekiler güzel gözüksün. Yansımalar, efektler ortada dursun. Son işlem yüksek. En sonda güzel gözüksün hepsi. Manzara yüksek, bulutlar ortada, devam ediyorum. Benim grafik ayarlarım bunlar. Şu anda yapabileceklerimiz tek bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tek başıma seri de yapacağım. Tamamen oynadığım bir seri. Yakın zamanda gelecek. Subnautica 2'yi merak ediyorsunuz ve izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, esen kalın.